Merhaba arkadaşlar. Bugün size Atari diye tabir ettiğimiz bir ürünü tanıtmaya, göstermeye çalışacağım. Büyük ihtimalle YouTube'da da bunun gibi çok şeyler vardır fakat ben de yani kendimi yeni bulduğum bir tane kıyıda köşede bulduğum bir Atari vardı. Onu tanıtmak istedim. Onun tarihiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istedim. Oyun konsolu harici televizyon bağlantısı yoluyla oyun oynama imkanı veren bilgisayar kökenli eğlence cihazıdır. Temeli 1947 yılına kadar uzanan bilgisayar oyunları, oyun konsolu gelişiminin sürecinde tohumlarını ekmiştir. Söz konusu bu oyunlar önceleri nükleer santrallerde veya büyük üniversite laboratuvarlarında bulunan dönemin gelişmiş bilgisayarları için tasarlanmış türünün tek örneği oyunlardır. Konsol tanımı ise tüm tüketicilerin sahip olabileceği seri üretimi tanımlar yanidir. Bunu da 1968 yılında Ralph Baer isimli kaşif Brown Box adını verdiği ve bugün klasik elimizde olan ürüne de benzeyen oyun konsolunun tanıtımını yapmıştır. Şu an bizim içinde bulunduğumuz nesil 8. nesil oyun konsolu olarak geçer. Bu PlayStation 4, Xbox One bu 8. nesil olarak geçer. Bizim elimizdeki Atari diye tabir ettiğimiz genelde Türkiye'de 3. nesile ait bir üründür. Bu da 1983 senesinde Nintendo Entertainment System yani NES adı altında bir ürün çıkarmıştır ki Türkiye'deki çoğu Atari dediğimiz şeyler bunun kopyalarıdır zaten. Nintendo NES'i çıkararak 3. nesli başlatmıştır. Aynı döneme damgasını vuran bir diğer efsaneleşmiş oyun konsolu ise Sega Master System'dır. Bizim elimizdeki ürün de 8 bittir. Bu 3. neslinde genel özelliği 8 bit olması, çok kanallı sesler vermesi, joypad kullanımı gibi avantajları vardır. Ki şu anda görüyorsunuz zaten bu büyük girişlere biz joypad'leri takıyoruz. Açma kapatma tuşu, reset tuşu ve kartuşun gireceği yer üstte, burası işte elektrik televizyon bağlantısının olduğu bölüm. AC, DC giriş yeri işte. Sarı genelliğiyle bütün hepsinde benim karşılaştığım video girişi oluyor zaten. Buraya da elimizdeki kartları veya kaset, işte Atari kaseti diye geçiyor, onları takıyoruz. Bunu kapatalım şimdi. Şimdi bunlar kasetlerimiz. Benim elimde bulunan kaset zaten bunlar. Büyük ihtimalle hepsi de korsandır. Ki o zamanlar zaten orijinal oyun değil. Hani korsanı bile bulmak çok çok zordu. Evet, bu da joystick'imiz. D-pad oyun kontrolüdür. Çok geniş hareket kabiliyeti vardır. Yine girişte. Bu hem küçük hem büyük giriş oldu. Bu gördüğümüz küçük girişli. Şu kutunun üstünde de yazıyordu zaten ama bir kulaklık girişi falan yok. Yani birazcık yalan söylemiş gibi olmuşlar. Bunlar görüntü kabloları. Dediğim gibi sarı. Her zaman neredeyse görüntü içinde, kırmızı ses için. Siyah olan kısımda bu eski tip tüplü diye tabir ettiğimiz televizyonlara takmak için kullanılıyor. Yani birebir HDMI bağlantısı da diyebiliriz. Yani o tarz bir bağlantı içeriyor. Zaten bu kabloyu da bir ucunu o siyah tarafa, diğer yuvarlak olan ucunu da televizyona takıyoruz. Bu şekilde bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Yani böyle. Diğer bir şey ise tabancamız. Bu tabancanın nasıl çalıştığı ile ilgili daha sonradan belki bir video daha verebilirim. Çok çok basit bir sistem. Burası da kapatalım, şunu da yırtılmış mı ne olmuşsa. Bunun çalışma sistemi çok çok basit aslında. Hiç öyle gözüktüğü kadar bir karmaşıklığı yoktur. Yani
Bunda giriş aynı, yine normal kol takar gibi takıyoruz. Ürünümüz, yani Atari genelde 265'e 240'dan 320 200'e kadar ekran çözünürlüğü vardır. Bunu da karşılamak için 9 voltluk güce ihtiyaç duyuyor. Şarj girişinden doluyor. Doğru. Burası da işte güç girişi. Çok kısaydı benimdeki. Ben zaten ucuza aldım bunu. 5 lira gibi bir ücreti almıştım. Ben de evde herhangi bir bulduğum bir şeyi taktım. Biraz daha uzatmak için. Çünkü direkt takılmıyordu. Ee, Yani bu kadar. Bu ürünümüz de zaten 8 bit. 256'ya kadar genç bir renk paletine sahip. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.